Yani kapağı açtığımda kadının sadece kafatasının kaldığını, hani dişleri ve kafatası ve saçları kalmış. Altını kaldırdık, altında parmağımdan büyük kurtlar gördüm yani. Kaza yerinde işte kol topluyoruz, bacak topluyoruz, bazen kafa topluyoruz. Hani abinin kafası şöyle öne düştüğünde kafasının hani yarısının olmadığını gördüm. Kafası yok yani böyle. Şu üst taraftan yok, içi olduğu gibi gözüküyor. Daha sonra abi bize konuşmaya başladı. Hiç birini yanarak ölürken gördün mü? Hiç meslek arkadaşını kaybettiğin oldu mu? Oldu. Peki hiç yangında mahsur kaldın mı? Yangına mahsur kaldım. Hiç ölümle burun buruna geldin mi? Seni bir tanıyalım. İsmim İbrahim Uğur Korkmaz. 1993 Mersin doğumluyum. 7 yıldır itfaiye teşkilatında görev yapmaktayım. İtfaiye teşkilatı ne iş yapar? İtfaiye teşkilatı yangın, arama, kurtarma, yani aklınıza gelebilecek her şey. Boğulma vakaları, yangın vakaları, kurtarma vakaları, kedi, köpek, kuş, yılan, kertenkele, örümcek, yani bunların hepsine gidiyor itfaiye. Su baskınları, yassı kılıfı kurtarma. Bunlar hep bizim yani yaşadığımız trajikomik olaylar da var. Bütün hayvanların kurtarılmasında itfaiyenin çalışması var. Var mı mesela aklına gelen böyle trajikomik hikaye? Yani şimdi az önce söylediğim gibi bizim Mersin itfaiyesi bundan 3-4 yıl önceydi galiba. Yassı kılıfı kurtarmaya gitmiştik. Kadının yassı kılıfı uçuyor rüzgardan, ağacın üstünde kalıyor. İtfaiye arıyor, diyor ki işte benim diyor yassı kılıfım diyor ağacın üstünde kaldı diyor, bunu diyor kurtarabilir miyiz? YouTube'da şu anda hatta videoları falan da var yani mevcut, haberlere falan çıkmıştı. Mersin itfaiyesi yassı kılıfı kurtardı diye. Böyle olaylar yaşıyoruz yani. Hiç birini yanarak ölürken gördün mü? Yanarak ölürken görmedim ama yandıktan sonra gördüm. Bir baba oğuldu. Yolda giderken aracın LPG tüpü infilak ediyor, patlıyor. Oğlu araçtan fırlıyor. Araç söndürüldükten sonra bakılıyor ki biz tek kişi zannediyorduk. Sonra aracın arkasına baktığımızda arka koltukta babasının olduğunu ve tamamen yandığını gördük. Hatta adam da tanıdık biri çıkmıştı. O anki o görüntü hiç hoş değildi yani. Zaten biz böyle olaylarla çok karşılaşıyoruz. Hani kazalarda olsun, işte yangınlarda olsun. Bir onu görmüştüm ve kötüydü yani. Gözün önünden gitmiyor böyle birkaç gün veya birkaç hafta. Bazı arkadaşlarımız birkaç hafta yemek yiyemediği olmuştu. Bu şekilde sıkıntılar yaşıyoruz yani itfaiyeciler olarak. Hiç meslek arkadaşını kaybettiğin oldu mu? Oldu. Durmuş kardeşimizi kaybettik, şehit oldu. Elektrik çarpmasından dolayı şehit oldu. Orta refüjde. Yani kaybettik. Hiç elinde ölen biri oldu mu? Kucağında ölen biri? Kucağımda ölmedi. Trafik kazasıydı gene. Çıkardık yaralıyı araçtan. Ama ambulansa bindirdikten sonra hani biz kendimiz çıkardık. Orada ilk acil müdahalesini yapmaya çalıştık elimizden geldiğince. Sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra ambulansta yani hemen orada öldüğünü öğrendik. O şekilde bir yaşadım yani. Direkt ellerimde ölmedi. Duygusal olarak en etkilendiğin an hangisi? Hani ben duygusal bir insanım. Olaylara gittiğin zaman gerçekten o insanların acısını görüp kendini empati kurarak onların yerine koyduğun zaman aşırı duygusallaşıyorsun. Yani intihar olayına giderken atlayacak kişiyi atlarken, düşerken gördük. Mesela o biraz sıkıntılıydı. Hani gittiğimizde bir de genç bir kardeşimiz, kız kardeşimizdi. 16 yaşındaydı. 16. kattan düşmüştü. Erkek kardeşi, hani onun yaşı da yakındı. Onu böyle yerde kucağında gördüm yani. O an çok duygulanmıştım çünkü benim de kız kardeşim var. O an kendimi orada hayal ettim. Gerçekten çok sıkıntılıydı yani. Bir ihbar geldiği zaman itfaiye, cesetlendiği zaman hani kalmış cesetler, hani mesela yalnız yaşayan yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz bazen evde vefat edebiliyor ve sadece koku yayıldıktan sonra bulabiliyorlar ve anlayabiliyorlar öldüklerini. Yenişehir'de öyle bir olaya gitmiştim. Kadın 15 gün önce ölmüş. Ağustos ayında küvette banyoya duş alırken ölmüş. Savcı, polis 2 kat aşağıda, 10. kat 2 kat aşağıda bekliyorlar. Koku aşağı zemin kata geliyor 10. kattan. Oksijen tüpleriyle girdik. Oraya girdiğimizde küvet ve duşakabin var. Yani kapağı açtığımda kadının sadece kafatasının kaldığını, hani dişleri ve kafatası ve saçları kalmış. Altını kaldırdık. Altında parmağımdan büyük kurtlar gördüm yani.
çok değişikti yani. Sırtımda oksijen tüpü varken sırtımı oradaki dolaba çarptım. Vanayı. Vana kapandı bir anda. Açamadım. O anda maskeyi çıkartmak zorunda kaldım. Maskeyi çıkardım, o havayı çektim, o kokuyu. O kokuyu çektiğim gibi 3 kat aşağı koşmuşum. Hani istifra etmek için. Orada bayağı bir kendime gelemedim yani o kokudan dolayı. Ceset çıkarttığımız zaman işte böyle problemler yaşıyoruz itfaiyeciler olarak. Mesela kaza yerinde işte kol topluyoruz, bacak topluyoruz. Bazen kafa topluyoruz. Hani denkte geldik. Adamın mesela yaşayan mesela adamın kafasının yarısı yok. Adam yaşıyordu mesela. Görüyorduk her şeyi yani. Nasıl? Şimdi ihbar geldi otobanda. Mezitli, Erdemli istikameti. Otobanda ihbar geldi. Bir araç şeyden uçmuş, uyumuş, kaymış. O bariyerleri tam ortadan girmiş. O bariyeri böyle komple ortaya almış ve sağ taraftan şarampole yuvarlanmış, uçmuş. Biz ilk başta gittik olay yerine. Şeyden bulduk zaten, demir yamulmuş, orta yola gelmiş. Araba yok ama ortada. Aşağı bir baktık, uçurumun kenarında, dibinde yani uçmuş. Cammam kırılmış. Araba paket gibi olmuş böyle, karı kocalar. İçindeler ve bir baktık abla yaşıyor. Abi de böyle yaşam belirtisi var yok. Aracın içine girdim ben arka kapıdan. Üst tavan falan açtık, kırdık, iyice açtık çıkartmak için. Abi ek zannediyoruz. Dedik ki abi ek zannediyor. Abla yaşıyor, boyunduruk falan takıldı. Daha sonrasında... Eks ne demek? Ölü. Daha sonrasında ön tarafa yöneldiğimde abinin tarafına emniyet kemeri vardı. Emniyet kemerini çıkartıp yöneldiğimde hani abinin kafası şöyle öne düştüğünde kafasının hani yarısının olmadığını gördüm. Kafası yok yani öyle. Şu üst taraftan yok. İçi olduğu gibi gözüküyor. Daha sonra abi bize konuşmaya başladı. Hani kafamın altına işte bir şeyler koyun falan diyor, başım ağrıyor diyor. Hani halbuki yani kafasının yarısı yok. O anda çok şaşırmıştık yani. Hani nasıl böyle bir şey olabilir? Bir de o görüyorsun böyle o an yani çok haftalarca yani aklımızdan çıkmadığı oluyor. Yemek yiyemiyorsun. Gece uyurken falan aklına geliyor, problemler yaşıyorsun. Kendini yerine koyuyorsun, o acıyı yaşıyor gibi oluyorsun böyle. Çok değişik şeyler. Mesela direğe çarpmış, elektrik direğine. Adamın ayağı hani gaz pedalının orada, araba böyle ezilince ayak şu bilek kemiği, ayak dönüyor. Kemik oradan olduğu gibi çıkıyor yani böyle. Şöyle o elmas kemik böyle dışarıdaydı, gördük. O an onu gören vatandaşlardan bayılanlar olmuştu yani. Sadece görmüştü yani vatandaş, bayılmıştı yani. Öyle derece şeyler yaşıyoruz. Konteyner mesela limanda, konteyner vatandaşın üstüne düşüyor. Pestil yani. 10 ton, 20 tonluk konteyner mesela aracın üstünden vatandaşın üstüne düşüyor. Gidiyorsun yani yerden kazıyorsun bazen. Öyle şeyler yaşıyorsun. İtfaiyecilik yani güzel, kutsal bir meslek ama zor bir meslek. Yani tehlikeli bir meslek gerçekten. Bir saldırı olmuştu. Gene müfrezedeyim. Yatsı namazını eda edeceğim. Başladım namaza. Telsiz yanımda, nöbetçi benim. Bir anda bizimkiler bir yangına gitti. Araç yanmak üzere tarzında bir ihbar geldi. Bizimkiler gitti Sori tarafında. Ben işte ilk sünneti bitirdim, farza geçtim. Telsizden bir anons geldi. İşte acil emniyet güçlerini yönlendirin, saldırıya vuruyoruz. İçim yiyor, şimdi namazdayım. Ama sürekli geliyor, hadi saldırıyorlar, nerede kaldınız, şöyle böyle. Ondan sonra işte namazı bitirip farzı kıldım. Sivil araçlara bindik, öyle gittik. Araç çoktu. Bir gittik ki hani 2 tane baba oğul birbirine girmiş. Birbirlerini dövüyorlar. Baba oğul. 2 kardeş kavga ediyor. Sonra 2 kardeş birbiriyle vuruşmaya başlıyor ama ağzını yüzlerine dağıttılar birbirlerini, yani dağıtıyorlar. Ondan sonra babası da araba yüzünden olduğu için arabayı yakıyor, ateşe veriyor. Bizim Yüksel abi var itfaiyede. Yüksel abi de su sıkıyor adama eline, yani elinde yakarken hem elinde sıkıyor hem arabaya. Adam da sen nasıl su sıkarsın falan benim yaktığım araca diyor. Bu sefer kavga eden çocukları dönüyor, sen bizim babamıza nasıl su sıkarsın diye. Olay öyle başlıyor. Biz o anda orada yokuz. Tabii işte gittik biz falan. Halk bayağı toplandı, işte bizi tutuyorlar falan işte. Ondan sonra ayırdılar. Saldırmasınlar ya bize. Hani gerçekten bir şey de yapamıyorsun. İnsanların iş korkusu da var belediyede. Hep alttan almak zorunda kalıyorlar. Küfürleri alttan almak zorunda kalıyorlar itfaiyeciler. Yangından kurtulmak için pencereden atlama olaylarında aksilik yaşadığınız oldu mu? Atlamayıp yanmayı tercih eden oldu mu? Atlamayıp yangını tercih eden olduğunu görmedim ama atlayanı gördüm. Öldü. 8. kattan düştü. Hatta onu bayağı bir Türkiye'de gündem olmuştu. Mezitli'de 8. kattan bir bayan. Ev yanıyor ve mutfak komple alev içinde. Dışarıya çıkıyor yani alevler. Kendisi balkonda ama o panik anıyla, o anki artık heyecanla mı diyeyim, balkonun köşesinde geçip hani yere çöküp beklese hiçbir şey olmazdı. Ablamız kendini balkondan aşağı sarkıtıyor ve ablayı kaybettik.
orada. Ya 8. kattan milletin önünde düştük. Ya öyle şeyler de çok yaşıyoruz. Başka var mı böyle bir olay? Yani intihar olayına giderken atlayacak kişiyi atlarken gördük. Mesela o biraz sıkıntılıydı. Hani gittiğimizde bir de genç bir kardeşimiz, kız kardeşimizdi. 16 yaşındaydı. Bu arada çok intihar vakasıyla karşılaşıyor musun? Evet, genelde de zaten üniversite caddesinde gerçekleşiyor bu olaylar. Hani orada hep böyle genç arkadaşlarımız sıkıntılı zamanlar geçiriyor bazen ve hani anlamsız bir şekilde çareyi ölümde buluyorlar. Çok üzülüyoruz öyle olaylarda çünkü görüyorsun, orada anlatıyor, ikna etmeye çalışıyorsun, dinliyorsun. Anlattığı şey bazen senin içini burkuyor yani. Kötü oluyor öyle durumlar. Mesela ikna ettiğiniz oldu mu? Oldu, çok oldu. İkna ettiğimiz çok oldu ya. Mesela genelde zaten çıkanların %70-80'i sarhoş oluyor. Artık bir boşluk anını yakalayıp bir anda onu çekme durumumuz varsa onu yapmaya çalışıyoruz ama daha çok temkinli yaklaşmamız gerekiyor. Yani her an ani bir durumda kendini aşağı bırakabilir ve bu bizim için problem oluşturabilir. Biz 4 kere birine gitmiştik mesela. Adam gidiyor, tamam diyor, indiriyorsun. 2 var diye sonra bir bakıyorsun bir daha geldi aynı yerde yapar gene çıkmış oraya. 4 sefer yaşadık. Birine 4 sefer gittiğimiz oldu. Ama genelde bu sebepler gayrimeşru bir muhabbetin neticesi. Yani genelde hep erkekler atlayacağı zaman kız arkadaşından ya ayrılmış oluyor ya problem yaşamış oluyor. Kızlar da genelde erkek arkadaşından ayrılmış oluyor. Kız kardeşlerimizde daha çok ailevi problemlerden dolayı gördük yani. Erkeklerde de hep karşı cinsten karşılık görememe veya terk edilmeden dolayı görüyoruz yani dinlediğimiz zaman. Peki hiç yangında mahsur kaldın mı? Yangına mahsur kaldım. Bir ev yangınıydı Mezitli Fatih Mahallesi'nde. İçeri zifiri karanlık. Girdik arkadaşlarla. İlerliyoruz. Yangını gözünü arıyoruz yani. Yangının merkezini arıyoruz söndürmek için. İçerisi çok fena şekilde duman. Bir anda bir odaya girdim. Isıyı kontrol ederek ilerliyoruz zaten biz. Odayı kontrol ederken bir anda yani çıkışı bulamadım. Oksijen tüplerimiz sırtımızda. Çok zifiri karanlık olduğu için ısının olduğu yere yöneldim. Arkadaşları çağırmak için döndüğümde zaten ağzımızda o bizim oksijen maskelerimiz olduğu için sesimiz fazla çıkmıyor yangın yerinde. Bir de o anda işte gürültü, bağırtı, çağırtı hiç onlardan dolayı iletişim kuramıyoruz bazen. Geri dönmek istediğimde dönemedim ve tüpümde 50 bar hava kalmıştı. Yani o zamana kadar çıkamadım. Sağa sola gidiyorum. Yöneliyorum hiçbir şekilde. Bir itfaiyeciliğimin ilk yıllarıydı. O an bir mahsur kaldım orada bayağı bir. Ondan sonra ayağım boşluğa denk geldi. Yerde yatarken çünkü yatarak ilerliyordum. Ayağım boşluğa denk geldikten sonra kapının girişini bulup çıkabildim ama çok hani kalmamam gereken kadar uzun bir süre kaldım orada ya. Hiç ölümle burun buruna geldin mi? Ölümle burun buruna gene yangında gelmiştim. Flashover dediğimiz bir olay var. Yangının bir anda parlaması, bir anda geri dönüş yapması size. Ev yangında odayı söndürürken bir anda arkadan bir pencere gibi bir şey ya düştü ya açıldı orası. Hava alınca, oksijen içeriye girince bir anda alevler çoğaldı. Üstüme doğru gelmeye başladı. Hani bizi yaladı geçti alev bir anda. Yüzüm o anda yanmıştı. Çok yani kalıcı bir hasar bırakmadı ama yangından çıktığımda yokladım yani. Hani burası acaba parçalandı mı, yandı mı o derece hissetmiyordum yani. Öyle bir problem yaşamıştım. En korktuğun ihbar hangisiydi? En korktuğum ihbar babamın trafik kazası geçirdiği ve benim olaya gittiğim ihbardı. Ve olaya giderken babamın trafik kazası geçirdiğini biliyordum. İhbar geldi, araç takla atmış kuyruk yolunda. Hani o an kaza yerine gidene kadar kendimle çok hesaplaştım böyle. Yani ne oldu, ne olacak, ne bitecek falan. Gittiğimde araç yolun ortasına ters dönmüştü. Babam orada yani ayakta görünce bayağı bir rahatlamıştım hatta. Yani burada bir boşalma falan oldu böyle ağlama. Ondan sonra elhamdülillah dedik. Yani ama en korktuğum ihbar oydu yani gelen. Çünkü bilerek gidiyorsun ve kendi babanın yaşadığı kazaya gidiyorsun yani. Burada da işte evimiz yanmıştı. Onun için hani geldik buraya arka tarafta. Nasıl oldu olay? Şu an Aydıncık'tayız. Buranın yukarı tarafında Pembecik Ormanı var. Bozyazı ile Aydıncık arası yukarılar Pembecik Ormanı olarak geçiyor. 15 Temmuz gecesi Pembecik Ormanı'nda yangın çıktı. Biz oraya müdahalemizi yaptık. Gittik arkadaşlarla. Yangın kontrol altına alındı. Aradan bir 10 gün 15 gün geçtikten sonra tekrar bu yangınlar baş göstermeye başladı. Sonra bir anda evin yukarısında dağların arasında alevi gördüm ben kendi evimden. Hani gecesinde Poyraz veriyordu. Hava durumunu sürekli kontrol ediyorum. Çünkü işte denize çıkıyoruz, dalışa gidiyoruz falan.
aşırı derecede Poyraz veriyor. Yani onun yangının ineceği belliydi. Akşamüstü 5 gibi falan yangın dağın tepesinde görünmeye başladı. Saat 7 gibi yangın bu dağın eteklerini sarmıştı, inmişti. Akşam 8 gibi falan da eve kadar geldi, evlere kadar geldi. Aşağı sahilde otellerin kenarı bile yandı. Rüzgardan dolayı hani alev vuruyor, kozalaklar patlıyor. Kozalak patladığı zaman attığı yerde tekrardan bir yangın başlatıyor. Artı rüzgar var, rüzgarın savurduğu kıvılcımlar, ateş gittiği yeri yakıyor. Mesela alakasız yerler yanmaya başladı. Ondan sonra ilk Manavgat yanmaya başladı zaten burası baş göstermeden bir gün önce. Buraya gel! Ormanlar yanıyor, mahalleler bir bir boşaltılıyor. Halk can havliyle evlerinden kaçıyor. Çok kötü bir yangınla karşı karşıyayız. Evlerimiz yandı. Hayvanların ağzında 500 paket vardı yandı gitti. Duruyum evim yerim yanında bir şeyim yok sırtımda bir sırtıla kaldım. Böyle acım olur Allah'ım Allah'ım. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerede kalacağız? Bütün itfaiyeler oraya yöneldi. Manavgat'ta çok büyük sıkıntılar yaşandı. Hala da yaşanıyor şu anda. Muğla'da öyle. Daha sonrasında Adana, Osmaniye, Maraş, ülkenin çeşitli yerlerinde yangınlar çıkmaya başladı. Hani bunun biz bilinçli olarak yapıldığını ilk başta düşünüyorduk zaten. Hani bu kadar daha önce ülkede böyle bir şey görülmemişti. Daha sonrasında çıkan işte sosyal medyada yayınlanan videolar, kayıtlar falan bunu zaten doğruladı. Üstlenenler de oldu biliyorsunuz. Yangını gördüm. Biz evleri boşaltmaya başladık burada. Evler boşaldı. Polis bütün evleri tek tek gezdi, boşalttı. Biz aşağı liman bölgesine indik. Yani bütün evler boşaldı. Ondan sonra limanın oradan aşağıda alan bölgesi var. İncekum plajının oraya. Oraya toplanma alanı olarak belirledi halk. Dediler ki orada toplanalım. Hem burası iniyor yavaş yavaş. Orası daha güvenli. Geçtik oraya. Ben o gün izindeydim normalde. Bizim itfaiye aracı bu tarafa yangına çıkış yapacağını bildirdiler. Beni de almalarını söyledim. Beni aldılar. Bu aşağı tarafa geldik evin aşağı ana yoldan. Gelirken üst tarafın komple yandığını görmeye başladım. Hani buraların, arka tarafların komple yandığını görmeye başladım. Dedim ki ha dedim ev gitti. Bizim ev dedim yandı. Evet abi kendi evim yanmak üzere. Her yer yanıyor Aydıncık'ta. Kaderde kendi evimizi söndürmek de varmış. Tamam mı? Daha sonrasında hemen sahilde alt tarafın yandığını gördüm yani deniz kenarından. Hani dedim ki deniz kenarı yanmaya başladıysa yukarılar çok sıkıntılı durumda. Oteli söndürmeye başladık. Oraya bir müdahale ettik. Oteli söndürdük, araca bindik. Dedim ki hani bu zaten tek bir yol var geliyor buraya. Bu yolu keselim. Hani evlere gelmeden önce bu yolun güvenliğini alalım. Daha sonrasında evlere sirayet olmadan engelleyelim dedim ki geldiğimde evimin üst tarafında hemen işte 5 metre üstündeki ev alev topuydu zaten. Alevler zaten bizim evin duvarlarını yalıyordu burayı. Müdahale ettik burada. Aşağısı yanmaya başladı, bir alev uçtu. Yandıktan sonra biz iki ateşin arasında kaldık burada. Hem bu evin ateşi rüzgar bir yandan vuruyor. Burası yanmaya başladı. Arasında kalınca burayı biz terk etmek zorunda kaldık. Ben kendi evime fazla müdahale edemedim. Hani bizim buralara müdahale edemedik yani. Ateş çoğalınca hem araç yanmasın hem de arkadaşlarımız sıkıntı görmesin diye burayı terk etmek zorunda kaldık. Kendi evimiz yani. Ondan sonra işte halk belli bir müddet sonra kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalıştı burada. Kendileri işte kovalarla, sopalarla, vurarak, küreklerle falan söndürme yapmışlar. Biz oradan sonra şu seralar meralar yanmaya başladı. Onları söndürmeye gittik. Orada söndürme çalışmaları yapmaya başladık. Bugün hayatımın son gün dediğin oldu mu hiç? Bir sefer metan gazına maruz kalmıştım. Bir kumarhane baskını olmuştu. Orada yakalanan arkadaşlar havalandırmaya atmışlar işte bütün envanterleri, işte kağıttır, şudur budur. O zaman da polis bizi çağırmıştı işte merdivenle hani oraya inelim alalım diye. İndikten sonra aşağıda çok yoğun bir koku yani değişik bir his olmaya başladı. Sonradan aklıma geldi yani metan gazı vardı. Çok nemli, rutubetli bu ve çok havasızdı. O anda metan gazı olduğunu fark edip hemen çıkmasaydım orada kalabilirdim yani havalandırmanın içinde. Senin için en komik ihbar neydi? Yastık kılıfı çok komik olmuştu bizim için. Hatta itfaiye genelinde falan bayağı konuşulmuştu. Muhabbet kuşuna gitmiştik. Muhabbet kuşu yok ortada. Kuşun sahibi diyor ki, kuş diyor burada bir yerde diyor, ağaçta diyor. İşte bir baksanız diyor, ağaca bir çıksanız diyor. Yani buralarda bir yerdedir falan diyor. Yani kuş uçacak yani.
Yok, göremedik. İlla bize diyor ki çıkacak, bakacaksınız. Siz diyor bunun için para alıyorsunuz. Ya böyle komik olaylar yaşıyoruz. Trajikomik oluyor gerçi de. Haftalık ortalama kaç kedi kurtarıyorsunuz? Kedilerin yavruladığı zamanlar bazen günde 3-4 oluyor. Ama haftalık ortalama 5 diyebilirim. Ve bu Türkiye geneli günlük belki yüzlerce kedi kurtarılıyor. Yüzlerce. Kaputa giriyor mesela, arabanın kaputuna. Soğuk havalarda bazen kediler ısınmak için arabanın kaputuna girebiliyor. Adam mesela kaputu açıyor, bakıyor işte kedi sesi geliyor falan, arıyor, gidiyoruz. Diyor ki işte bu kediyi çıkartacaksınız. Tamam, çıkartacağız da arabanın altında davlumbaz var. Motoru parçalayamam. Diyoruz ki tamam, o zaman motoru ayıracağız, parçalayacağız arasından levyeyle falan. Tamam diyor, kalsın o zaman mesela. Ondan sonra ağaca çıkıyor kedi. Arıyor, diyor ki işte ağaçta kedi var. Şimdi bu kedinin zaten doğasında avlanmak, saklanmak, hani bir şeyden korktuğu zaman ağaca çıkmak gibi huyları var ya, fıtri olarak bu kedilerde var. Ama bizim vatandaşımız kediyi ağaçta gördüğü zaman onu orada hemen mahsur kalmış zannedip hemen itfaiyeyi arıyor ve ya itfaiye teşkilatı bu kedi olayları yüzünden gerçekten çok meşgul oluyor. Bir anda çok büyük bir yangın çıkabilir ve o anda sen orada olman gerekirken ağaçtan kediye pist pist aşağı in diyor olabilirsin yani. Bazen öyle olaylar birbiriyle çakışıyor itfaiyede. Hani bir yangından daha dönmeden başka bir ihbar çıkıyor. Daha oradan gitmeden başka bir yangına geçebiliyorsun mesela. Böyle olaylar yaşanıyor. Köpek olarak gidiliyor. Kuş mesela gidiliyor. İşte dediğim gibi kertenkeleye gittiğimiz oldu. Örümceğe gittiğimiz oldu. Eve yarasa girmiş mesela, itfaiyeyi arıyor. Yani gitmediğimiz hiçbir olay yok. Yani ülkede yani katılmadığımız afet olsun, yangın olsun, kurtarma olsun, arama olsun, hayvanlarla ilgili problemler olsun, her şey yani aklınıza ne geliyorsa. Meslek hayatında en mutlu olduğun gün hangisi? Mesleğe başladığım gün. Yani o gün başladığımda demiştim ki tamam dedim, yani serüven başlıyor. Gerçekten hayalimdi yani, askeriyeden sonraki bu hayalim olmuştu. Çünkü ben yerinde duramayan bir insanım, hani aksiyonu seviyorum ve bana göre bir iş olduğunu düşünüyorum ve kutsallığı çok fazla. Bu itfaiyecilik mesleğinin kutsallığı çok fazla. Hani can kurtarıyorsun, mal kurtarıyorsun. Yani insanların kaçtığı yerden sen onların kaçtığı yerin içine atlıyorsun. Alevin içine atlıyorsun. Yeri geliyor işte uçurumun kenarında kurtarmalar yapıyorsun. Yeri geliyor merdivenle işte 52 metrelerde, 60 metrelerde, bazen rüzgarda yani o sallantıda kurtarma yapmaya çalışıyorsun. İşte insanları tahliye etmeye çalışıyorsun. En mutlu olduğum gün işe girdiğim gündü yani. Ben bu işi çok seviyorum gerçekten. Severek yaptığım işi, severek yapmazsan bu işi yapamazsın. Bu işte ilk başta gönüllü olman gerekiyor. Yani sonuçta sen bir şey için aday oluyorsun burada. Hani bir can, bir mal kurtarmak için, vatandaşın güvenini kazanmak için kendi canını ortaya koyuyorsun. Hani bunu severek yapmazsan yapamazsın yani bu mesleği. Siz olay yerine varmadan yangına müdahale etmek isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Şu anda mesela orman yangınları Abi panik yapmasınlar. Kesinlikle panik yapmasınlar. Çünkü yanan zaten yanıyor. Hani panik yaptıkları zaman ortalık daha da sıkıntıya giriyor. Mesela gidiyor o panikle işte camı açıyor, başka bir şey alıyor. Oraya dökmemesi gereken bir şey değil. Mesela elektrik yangınına gidip sen kovayla, suyla müdahale edersen daha çok sıkıntı yaşarsın. Mesela yağ tavası yanıyor, kızgın yağ tavası. Suyla müdahale edersen alev çıkartırsın. Yani bu gibi olaylarda halkımızın ilk önce sakin olması gerekiyor. Hemen 112'yi arayıp, zaten 112 şu anda bütün acil çağrı merkezi 112'de birleşmiş durumda. 112 arayıp bildirdikten sonra hani sakin bir şekilde olaya müdahale etmesi gerekiyor tabii ki. Yani kendi yapabileceği, kendi canını tehlikeye atmadan, kendini güvene aldıktan sonra yapabileceği bir şey varsa yapsınlar. Aksi takdirde kendilerini alevin içine atma, malım yanıyor diye aman kurtarayım diye kendini ön plana atma gibi bir durum yapmasınlar kesinlikle. Çünkü kendilerine daha çok zarar verebilirler. Artı kendi yanan mallarına da daha çok zarar verebilirler. Ateşin oluşabilmesi için yangın üçgeni denen bir şey var. Isı, oksijen ve yanıcı madde. Bunların üçü bir arada olmazsa yangın olmuyor. Sen şimdi pencereyi açtığın zaman, oksijeni içeri aldığın zaman hani bildiğin benzin dökmüş gibi oluyorsun yanan aleve. Bu konuda gerçekten sakin olsunlar ve itfaiye teşkilatına lütfen saldırmasınlar. İtfaiye zaten oraya onların acısını dindirmeye geliyor. Hani onların yangını söndürmeye geliyor. Zannetmesinler yani itfaiye yavaş geldi, yolda takıldı, böyle bir şey yok. Eğer itfaiye geç kalıyorsa emin olun yolda araçlar yol vermemiştir, önünü kesmiştir ya da bir sıkıntı, kaza yaşamıştır. Başka türlü hiçbir sıkıntı olamaz yani itfaiyenin geç kalmasına. Çünkü biz ihbar geldiği zaman 30 saniye içerisinde müfrezeyi ya da merkezi terk etmek zorundayız. O araçlara binip 30 saniye içerisinde malzemelerimizi alıp kıyafetlerimizi giyip oradan çıkmış olmamız gerekiyor. Gündüz 30 saniye, gece 1 dakika içerisinde. Bizim itfaiyeden, merkezden çıkmış olmamız gerekiyor. Bize saldırmasınlar, biz bunu istiyoruz. Küfür etmesinler mesela.
Genellikle ev yangınlarına müdahaleyle ilgili bir şey söyledin ama orman yangınları için neler söylersin? İlk önce evinin etrafında yanıcı malzeme varsa onları yanmayacak bir yere kaldırsınlar. Otlar varsa onlar arası kazılabilir, çapalanabilir. Hani ateşi kesmek babında veya yakılabilir. Önceden yakarsan orayı, alev geldiği zaman yanıp senin evine sirayet etmez. Hem yakarak hem temizleyerek bu şekilde çalışma yapabilirler. Ama kesinlikle ormanın içine girmesinler. Yanan yerin içine, orman yangınlarında kesinlikle yaklaşmasınlar. Çünkü bir anda alevin içinde kalıp hani canlarını kaybedebilirler. Çünkü tehlikeli bir durum yani. Teşekkür ederiz Uğur. Bizim Ben için teşekkür yeterliydi. Çok sağ ol bize yardımcı olduğun için. Eyvallah. Teşekkür ederim.